Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hazır evde kaldığımız şu günlerde evde boş boş zaman geçirmeyelim diye Ramazan hazırlıklarına başladım ve bunun için mantı büküyorum arkadaşlar. Tek başımayım ama yine de başardım. Güzel güzel mantılar büküyorum gördüğünüz gibi. Hadi nasıl yapmışım hızlıca videomuza geçelim. Öncelikle hamuru yoğurmuştum. Güzelce dinlendi. Normal bildiğiniz mantı hamuru zaten arkadaşlar. Yumurta, tuz, un ve azıcık da sudan oluşuyor. Daha önceki mantı videolarımda birçok kez verdiğim için hamur tarifini bu sefer vermiyorum. Gördüğünüz gibi önce merdane ile açıyorum. Çünkü birazcık sert yoğuruyoruz ki mantılarımız dağılmasın diye. O yüzden sertti. Birazcık merdane ile açtım. Daha sonra ise gördüğünüz gibi oklavaya geçiş yaptım. Ara ara tripoda değmiş olsam da açmaya çalıştım. Ben öyle çok güzel açacağımı düşünmüyorum arkadaşlar. Birazcık zaten mantı da çok ince olmuyor. Kalın oluyor. O yüzden lütfen kusurlarımı görmezden gelin. Videoyu izlemeye devam. Ve güzelce açtım arkadaşlar. Bir tane pizza keseceğim. Bir tane de oklavam var. Orta kalınlıkta. Oklava kalınlığında açıyorum arkadaşlar. Kesiyorum. Oklava kalınlığında kesiyorum. Oklava biraz eğriymiş. O yüzden ara ara eğri çizgiler oldu. Zaten oklavanın eğriliğini de buradan kameradan görebiliyoruz. Şöyle oklavanın kalınlığında hızlı hızlı kesiyorum. Bu pizza keseceği çok pratik oldu arkadaşlar. Güzel de kesti yani. İlk denememde arkadaşlar bu arada bu şekilde kesmek. Hep mantı aparatıyla kesiyordum. Bu sefer oklavayla kesiyorum. Ve normalde kalabalık arkadaş grubuyla yapardık. Bu sefer yalnızım. Maalesef ama yine de ilk defa yalnız yaptım ve başardım arkadaşlar. Bu şekilde şimdi de tersinden kesiyoruz hızlı hızlı. Yani artı şeklinde mantılarımız olacak. Büyüklükleri ve küçüklükleri tamamen size kalmış arkadaşlar. Ve iç harcım arkadaşlar 400 gram kadar az yağlı 2 defa çekilmiş kıyma, dana kıyması, bir büyük boy soğan, azıcık maydanoz, pul biber ve tuza ihtiyacınız var. Hepsini güzelce soğanı, maydanozu hepsini robotta çektim arkadaşlar. Şimdi avucumun içerisinde birazcık şöyle top gibi yaptım ve her karenin içerisine birazcık böyle yapıştırarak koydum ki arkadaşlar hamura yapışsın diye direkt koymadım. Biraz yapıştıra yapıştıra koydum. Ve gördüğünüz gibi hızlı hızlı koyuyorum arkadaşlar. Birazcık acele etmemiz gerekiyor. Hamurumuz kurursa kapanmamaya başlıyor arkadaşlar. O yüzden bir de tek kişide olduğum için biraz hızlı hızlı yaptım. Birazdan koydum. Biraz kapatmak istedim arkadaşlar. Çünkü hep aynı koyup kavalınca sıkıcı oluyordu. Şimdi kapatıyorum. Ve hepsini böyle kapatıyorum arkadaşlar. Ara ara kapattığım yerde unluyorum. En son hepsini dondurucuya girebilen bir tepsiye alıyorum arkadaşlar. Bu tepsiyi de dondurucuya koyacağım. Ve yaklaşık 1 saat kadar donacak birbirine yapışmadan. Ondan sonra poşetliyorum arkadaşlar. Bu şekilde daha pratik oluyor. Birbirine yapışmıyor hem. Bu tepsiyi de ara ara unladım. Çünkü yapışmasın birbirlerine diye. Şimdi yine unlayacağım.
O tepsi dondurucuya gitti. Şimdi bir başka bezeyi açtım. Ve gördüğünüz gibi burada size daha detaylı bir şekilde gösteriyorum. Burada kameramanlığı eşim üstlendiği için sizlere daha net gösterebildim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten herkes biliyor. Şu iki uçlardan ortada birleştirdim arkadaşlar. Ben birazcık küçük yaptım. Daha da büyük yapılabilir. Bu şekilde çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Şimdi hepsini unluyorum. Bolca unluyorum. Birbirine yapışmasın diye ve tepsimi alıyorum. Şimdi bu tepside dondurucuda yaklaşık 1 saat kadar bekleyecek. Evet, poşetledim. Toplamda 3 poşet oldu. 6 bezeden 3 poşet oldu. Tepside beklettikten sonra hızlıca poşetlere aldım. Buzu çözülmeden hemen ağızlarını bağlıyorum. Doğru dondurucuya. Artık dondurucuda uzun zaman yiyebiliriz. Deneyecekler afiyet olsun.